Herkese merhaba. Bugün sizlerle edebiyat tarihinin en sarsıcı eserlerinden birine, Charles Dickens'ın unutulmaz romanı İki Şehrin Hikayesine dalıyoruz. Bu sadece Fransız devrimini anlatan tarihi bir roman değil, inanın çok daha fazlası. Aşkın, fedakarlığın ve en önemlisi de kefaretin zamana meydan okuyan inanılmaz bir öyküsü. Roman, muhtemelen edebiyat tarihinin en bilinen cümleleriyle açılıyor. Dickens, daha ilk satırdan bizi alıp tam bir zıtlıklar dünyasının ortasına atıyor. Düşünsenize, bir yanda bilgelik, diğer yanda aptallık. Bir yanda umut, öbür yanda tam bir çaresizlik. İşte bu ikilik, anlatacağımız hikayenin her bir anına sızacak, her karakterin kaderini belirleyecek. Peki, tarihin böylesine çalkantılı, böylesine şiddetli aktığı bir dönemde, kişisel bir kurtuluş, bir anlam bulma arayışı mümkün mü? Bütün hikaye aslında bu sorunun etrafında dönüyor. Boşa harcandığı düşünülen bir hayatın en sonunda nasıl inanılmaz bir anlama kavuştuğunu göreceğiz. Hadi o zaman her şeyin başladığı olağana gidelim. Yıl 1775. Sahnenin iki ana mekanı var, Londra ve Paris. İki şehir ama aslında birbirinden tamamen farklı iki dünya. Bir tarafta Londra. Evet, sorunları var. Toplumsal adaletsizlik diz boyu ama yine de bir şekilde ayakta, bir sığınak gibi. Diğer tarafta ise Paris. Ah Paris, tam bir barut fıçısı. Açlık, baskı ve aristokrasinin bitmek bilmeyen zulmü halkı patlama noktasına getirmiş. Her an bir kıvılcım bekleniyor. İşte Dickens'ın dehası tam da bu sahnede parlıyor. Yere dökülen bir fıçı şarap, sıradan bir olay gibi görünebilir değil mi? Ama hayır, o kırmızı leke, insanların açgözlülükle içtiği o şarap, çok yakında akacak olan kanın korkunç bir habercisi. Duvardaki o tek kelime ise devrimin ne kadar acımasız olacağını yüzümüze çarpıyor. Peki, bu karmaşık sahnenin başrol oyuncuları kimler? Şimdi gelin, kaderleri birbirine bağlı ama hayatları gece ile gündüz kadar farklı olan iki adamla tanışalım. İlk karakterimiz Charles Darnay. Soylu bir aileden geliyor ama ailesinin adından, mirasından, yaptıkları zulümden o kadar utanıyor ki her şeyi arkasında bırakıp kaçıyor. Kendine temiz bir sayfa açmak isteyen onurlu, idealist bir adam. Ve onun tam zıttı, adeta karanlık ikizi, Sidney Carton. Aslında pırıl pırıl bir zeka, müthiş bir avukat ama hayata küsmüş. Kendine de insanlığa da inancını tamamen yitirmiş. Potansiyelini içkide ve umursamazlıkta boğan, kelimenin tam anlamıyla kayıp bir ruh. Ve işte geldik hikayenin kilit noktasına. Bu iki adam, gece ve gündüz kadar farklı olan bu iki adam birbirine ikizi kadar benziyor. İnanılmaz değil mi? Ve bu benzerlik sadece bir tesadüf değil, kaderin ta kendisi. Bu durum ilk olarak Darnay'in Londra'da bir mahkemede hayatını kurtarıyor ve olaylar zincirini başlatıyor. Peki sonra ne oluyor? Aşk ve tarih sahneye çıkıyor ve karakterlerimizi kaçtıkları o fırtınanın tam ortasına, devrimin kalbine geri çekiyor. Kaderden kaçış yok. Olaylar hızla ilerliyor. Yıllar sonra takvimler 1789'u gösterdiğinde Bastilye düşüyor, devrim patlak veriyor. İşte tam bu sırada Darnay'e Paris'ten bir mektup geliyor. Eski bir çalışanı yardım istiyor. Darnay, onurlu bir adam olduğu için vicdanı el vermiyor ve tüm tehlikeleri göze alarak Paris'e dönme kararı alıyor. Ama bu ölümcül bir hata. Paris'e adımını atar atmaz kendini bir tuzağın içinde buluyor. Çünkü yeni devrimci yönetim bir yasa çıkarmış, Fransa'dan kaçan her aristokrat geri dönerse vatan hainidir ve cezası ölümdür. Geçmişi peşini bırakmıyor. Ve böylece terör döneminin en karanlık günlerine, Paris'in üzerine bir kabus gibi çöken giyotinin gölgesine geliyoruz. Artık Darnay'in hayatı pamuk ipliğine bağlı. Ama bir anlığına bir umut ışığı beliriyor. Mahkemede beklenmedik bir şey oluyor. Sevdiği kadının babası Doktor Manet, hani şu Bastile'den kurtulan ve halkın kahraman olarak gördüğü doktor, öyle güçlü bir savunma yapıyor ki Darnay beraat ediyor. Herkes rahat bir nefes alıyor. Ama sevinçleri çok kısa sürüyor. Daha ailesine kavuşamadan evinin kapısında tekrar tutuklanıyor. Özgürlüğü sadece birkaç saat sürmüş. Hakkında yeni bir ihbar var. İşte bu, hikayenin en sarsıcı anlarından biri. İhbarcıların kimliği açıklanıyor. Ernest Defarge, karısı Thérèse Defarge ve Alexander Manet. Evet, yanlış duymadınız. Onu daha birkaç saat önce kurtaran adamın ta kendisi.
Salonda bir şok dalgası yayılıyor. Gerçek çok geçmeden anlaşılıyor. Bu ihbar, doktorun kendisinden değil, yıllar önce Bastil'deki o karanlık hücrede yazdığı ve bir yere sakladığı bir mektuptan geliyor. Ve o mektup, derneğin, aristokrat ailesinin ne kadar zalim olduğunu, masum bir aileyi nasıl mahvettiğini ve Doktor Manette'yi susturmak için nasıl hapse attırdığını tüm çıplaklığıyla ortaya seriyor. Babaların günahları, oğullarının ölüm fermanı oluyor. İşte tam da bütün umutların tükendiği bu anda sahneye o unuttuğumuz, o boşa harcanmış hayatın sahibi olan adam çıkıyor, Sidney Carton. Olanları duyan Carton, yıllardır aradığı o şeyi buluyor. Hayatına bir anlam katma fırsatını. Lucy'ye bir zamanlar bir söz vermişti. Senin ve sevdiklerinin mutluluğu için her şeyi yaparım diye. İşte o anın geldiğini anlıyor. Ve aklında dahiyane bir o kadar da cesur bir plan var. Adım adım ilerliyor. Önce bir gardiyana şantaj yapıp Darnay'ın hücresine girmeyi başarıyor. Sonra o inanılmaz benzerliklerini son bir kez daha kullanıyor, Darnay'ı bayıltıp kıyafetlerini değiştiriyor ve son olarak baygın haldeki Darnay, Sidney Carton olarak hücreden çıkarılıyor ve ailesiyle birlikte Paris'ten kaçırılıyor. Carton ise Charles Darnay olarak sakince giyotini beklemeye başlıyor. O öğleden sonra giyotine gidecek tam 52 kişi var. Sidney Carton da onlardan sadece biri artık. Tarihin isimsiz kurbanlarından biri gibi görünüyor ama kendi içinde büyük bir amaçla, huzurla ölüme yürüyor. Ve giyotine doğru yürürken aklından o unutulmaz sözler geçiyor. Boşa harcadığını düşündüğü bir hayat, başkası için yapılan bu en yüce fedakarlıkla öyle bir anlam kazanıyor ki, Sidney Carton kendini feda ederek aslında ölümsüzleşiyor.